Herkese selamlar. Bu videoda bebeğimin elbisesinin yapımını anlatacağım size ayrıntılı bir şekilde yine. Arkadan çıt çıtları var. Giydirip çıkarabiliyoruz bebeğimize yine. Sonra ilerleyen 2 bölümde de ayakkabı ve çanta yapımını anlatacağım. Malzemelerimin detaylarını videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oraya ayrıntılı bir şekilde ekliyorum. Bebeğimin videolarını oynatma listesi halinde köşede ayarlar var arkadaşlar. Oraya tıklayın. Kartlara ekliyorum köşede. Ayrıca kanalımın ana sayfasına girdiğiniz zaman bütün bebeklerimi oynatma listesi halinde bölüm bölüm bulabilirsiniz. Oynatma listelerine tıklayacaksınız ve istediğiniz bebeği seçeceksiniz. Orada toplu bir şekilde videolarına ulaşabileceksiniz. Elbise yapımına geçmeden önce sizden yine kanalıma abone olmanızı istiyorum. Yorumlarınızı ve desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım. Elbise için 2 renk kullanacağım. İkisi de Alize Cotton Gold. Alize Cotton Gold beyaz. 55 numara sanırım. Videonun altına açıklama kısmına arkadaşlar iplerin detaylarını yazıyorum. Kar beyaz Alize Cotton Gold'un. Numarası yanlış olmasın. Sarı da 187 renk kodu. Tığım 2 milim. Eğer eliniz çok sıkıysa arkadaşlar 2,10 milim ya da yani çok sıkıysa, gevşeltemiyorsanız, ben biraz serbest öreceğim. Yani biraz elimi gevşek tutacağım. 2 milim tığla yapacağım. Eğer eliniz çok sıkıysa, gevşeltemiyorsanız, serbest öremiyorsanız 2,5 numara tığla da yapabilirsiniz. Şimdi önce beyaz ipimi alacağım. Beyaz ipimle bunları alayım arkadaşlar. Buraya çünkü üst kısma yazı yazıyorum. Yani tarifi yazıyorum İngilizce olarak. Oradan sayıları takip etmeniz daha kolay olur. İngilizce de olsa sayılar anlaşılıyor zaten. Şimdi beyaz ipimi aldım. Şöyle önce düğüm attım. 33 tane zincir çekiyorum. İkinci zincire batıp sık iğne yapıyorum. 2 tane, 3 tane ördüm. 3 sık iğne yaptım. Sıradaki zincirin içine çift yapıyorum. 3 tek, 1 çift şeklinde 7 kere arttırma yapacağım. 1, 2, 3 tek, 1 çift. Sıra sonunda 4 tane sık iğnem kalacak. 4 sık iğne kalıncaya kadar 7 kere 3 tek 1 çift şeklinde arttırmamızı yapalım. Yedi kere yaptım. Burada 4 tane zincir boşluğum kaldı. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıp sıramı tamamladım. Sayım 39 sık iğne oldu. Sarı ipi alıyorum. Burada renk geçişi yapacağım. Buradan tığımı geçirdim. Sarı ipi çektim. Bir zincir çekiyorum. Beyaz ipi böyle çekelim buradan. Döndüm arkadaşlar. Şimdi arka lobdan hemen buraya batıyorum. Arka lobdan bir sıra dümdüz öreceğim. 39 sık iğneyi böyle arkasına batıyoruz. Sıranın sonuna kadar 39 sık iğne yapacağım. Bu şekilde tamamladım 39 sık iğneyi.
Zincir çekmeden dönüyorum. Buraya batıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. 4 tek bir çift. Normal batıyoruz buralarda. Yani arka lobuna falan batmıyoruz. 4 tek bir çift şeklinde yine 7 kere arttırma yapacağım. 3 4 tek bir çift. Sıranın sonuna kadar 4 tek bir çift yapacağım. Sıra sonunda 4 tane sık iğnem kalacak. Oraya kadar yapacağım. Sıra sonunda 4 tane sık iğne kaldı. 3 4. Yine dönüyorum zincir çekmeden. Sayım 46 sık iğneye çıktı. 46 sık iğneyi bir sıra dümdüz öreceğim. Sıra sonuna kadar 46 sık iğne yapalım. Tamamladım sıramı. 46 sık iğne yaptım. Şimdi beyaz ipe dönüyorum. Burada bakın, burada ön halkaları kalmıştı. Buraya geçtim. İlmek kaydırma yapıyorum. 1 2 ilmek kaydırma yaptım. Üçüncü halkaya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir tane boşluk atlıyorum. Yanındaki boşluğa batıp, önde halkalar kalmıştı arkadaşlar, bakın burada. Onlara yapıyoruz. Sık iğne yaptım. Yanına bir tane daha yapıyorum sırayla. Bakın şu şekilde. Arada bir tane atladım. 2 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir tane boşluk atlıyorum. Yanındakine batarak sık iğne yapıyorum. Yine yanında bir tane daha. 1 2 3 4 5 zincir, bir delik atlayıp yanındakine geçiyorum. Arka arkaya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir, bir delik atlıyorum. Yanındakine bir sık iğne, sıradakine yine bir sık iğne, arka arkaya. Bu şekilde dolduracağım. Sıra sonunda göstereceğim arkadaşlar. Sıra sonunda böyle denk geldi arkadaşlar. 2 tane kaldı. Bir tane atlıyorum. Sıradakine sık iğne yapıp bir zincir çekiyorum ve ipimi kestim. İplerimi temizledim. Şimdi bu sırada da 5. sırada dönüyorum. Arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. Sıradakine çift. 5 tek bir çift şeklinde yine 7 kere arttırma yapacağım. 4 5 tek bir çift, 5 kere daha. Sonda 4 sık iğnem yine kalacak. Oraya kadar 7 kere arttırıp geliyorum. 7 kere arttırdım. 4 sık iğnemi de örüyorum. Yine zincir çekmeden döndüm. Hemen ilk deliğe batıyorum. Sayım 53 sık iğneye çıktı. 53 sık iğneyi bir sıra dümdüz örelim. 53 tane sık iğnemi
bir sıra ördüm. Dönüyorum. Hemen ilk boşluğun içine batarak örüyorum. 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm. Çift yapıyorum. 6 tek, bir çift. Yine 7 kere 6 tek, bir çift arttıracağım. Sonda 4 tane sık iğnem yine kalacak. 7 tane, toplam 7 tane arttırma yapıyorum. 6 tek, bir çifti arttırıp geleceğim. Sayım 60 sık iğneye çıktı arttırmaları yaptıktan sonra. Şimdi dönüyorum. 60 sık iğneyi bir sıra dümdüz öreceğim. Sıra sonuna kadar 60 sık iğneyi örelim. ...60 sık iğneyi bir sıra ördüm. Şimdi beyaz ipe geçeceğim. Buradan geçiriyorum. Bir zincir çekip döneceğim. Bu ipimi de sıkıştırdım. Şimdi dönüyorum. Hemen dibine batarak 60 sık iğneyi bir sıra yine dümdüz öreceğim. Buraya kadar. 60 sık iğneyi ördüm. Şimdi buradaki ipimi, sarı ipimi kesiyorum. Diğer tarafa bağlayacağım. Yine renk geçişi yapıyorum. Bir zincir çekip döneceğim yine. Beyaz ipimi sıkıştırdım. Arka lobdan sık iğne yapıyorum. Bakın ortasına batıyorum. Bulodan 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne ördüm. 1 2 3 tane zincir çektim. Şimdi atlıyorum buradan. 2 4 6 8 10 11 boşluk atlıyorum. 12. boşluğa batarak buradan 18 sık iğne öreceğim. 2 oldu. 18 sık iğneyi örelim. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 11 tane boşluk atlayacağım. 2 4 6 8 10 11 atladım. 12.'ye battım. Arka lobuna yine 10 tane sık iğnemi örüyorum. Zincir çekmeden döndüm. Burada 44 tane sık iğnem oldu. Yani zincirlerle birlikte 10 tane örüyorum önce. Sonra zincirin üzerine şöyle zinciri parmağımın üstünde döndürüyorum ön kısmını. 1 2 3 tane zincirin üzerine yaptım. Ön taraftan 18 tane öreceğim. 18 tane buradan 3 tane zincirin üzerine tekrar 10 sık iğne yapıp tamamlayacağım. Tamamladım. Şurada
Sarı ipi buraya çekiyorum. Bir sonraki sırada alttan yürüteceğim. Şimdi beyaz ipe dönüyorum. Böyle çektim. Şöyle çekelim arkadaşlar. Yanındakine ilmek kaydırma 2. Bir sonrakine sık iğne yaptım. 2 tane ilmek kaydırma, bir tane sık iğne. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir tane boşluk atlıyorum. İkinci boşluğa sık iğne. Yanındakine bir tane daha. Aynı burada yaptığımız gibi 5 zincirle bir delik atlayıp yan yana 2 tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Bir atla, 2 sık iğne. Ön halkalarını yapıyoruz. Şimdi kolun üzerine geldik. Kolun üzerinde de ön halkalarına devam edeceğim. Bir tane atlıyorum ön halkasına. İki tane yan yana sık iğne. Bu şekilde diğer tarafa kadar sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Sonunda göstereceğim. Beş zincir çektim. Burada 2 tane boşluğum kaldı. Birini atlıyorum yine son boşluğun içine sık iğne yapıyorum. İpimi kestim. Bu ipleri iğne ile içeriye gizleyeceğim. Şimdi sarı ipime dönüyorum. Buradan döndüm. 1 2 tane sık iğne örüyorum. Bu ipi yürütüyorum buradan. Sıradakine çift. 2 tek, 1 çift. Bir, 2 tek, 1 çift. Bu şekilde arttıracağım. Sıranın sonunda 2 sık iğnem kalacak. 2 tek, 1 çift şeklinde 14 kere arttıracağım. Sıranın sonuna kadar değil, 2 tane sık iğne kalıncaya kadar çift yapacağım. Sonra 2 sık iğne yapacağım. 2 tek, 1 çift yapacağım. En son burada 14. arttırmayı. Daha sonra 2 tane sık iğne yapıp bitireceğim sırayı. Tamamladım. En son çift yaptım. Sonra 2 sık iğne yaptım. Sayım 58 sık iğneye çıktı. 58 sık iğneyi dönerek 6 sıra öreceğim. 6 sıra 58 sık iğne dönerek örüp geleceğim arkadaşlar. Bebeğimize giydirelim. Bu şekilde büyüklüğüne bakalım. Benim bebeğime tam oluyor. Şimdi 6 sıra düz bir şekilde örüp geleceğim ben. Sonra yine devam edeceğiz. 6 sıra ördüm. Arttırmadan sonra 58 tane sık iğne. Şimdi yine beyaz ipe geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi dönüyorum yine. Hemen ilk boşluğa batıp şu ipi yürüteyim arkadaşlar. 2 3 4 aynı sayıda yani hiçbir değişiklik yapmadan 58 sık iğne bir sıra beyazla öreceğim. Bir sıra beyaz ile ördüm. Beyazı burada bırakıyorum.
Diğer tarafı getiriyorum. Buradaki sarı ipimi bakın arkadaşlar, şuradan 1 2 3. sık iğnenin arka lobuna batıp bu tarafa aldım, bir zincir çektim. Burada arka lobdan batacağımız için blosuna battım. Daha sonra buraya bloya tığımı geçirdim. Beyaz ipin ucunu bu tarafa çektim arkadaşlar. Bununla çünkü şu süslemeyi yapacağız. Buraya batıyorum bakın. Buraya. Daha sonra bu ucunu buradan tığımı geçirerek orada düğüm oluşmasını sağlayacağım. Sökülmemesi için. Tekrar buradan geçirdim. Karşılıklı birleştirdim. Bir sık iğne yaptım. Şimdi ikinci sık iğnenin arka lobuna batıyorum. Bu beyaz ipi artık buradan çektiğimiz zaman sökülmez. Sıkıştı oraya. İkinci sık iğneye batıyorum. Bu öndekinin arka lobuna batıyoruz. Arkadakine normal bir şekilde batıyorum. Bu ip de burada kalacak. Süslemesini yapacağım. 3 tane sık iğne yaptım arka lobdan. Şimdi burada arka loba devam ediyorum bakın. Buradan devam edeceğim. Sık iğnelerin arkadaki kanatlarına batarak sıranın sonuna kadar, buraya kadar böyle bir sıra örüp geliyorum. Ördüm. Burada 55 tane sık iğnem oldu. 3 tanesini birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen dibine batarak 1 2 3 tane sık iğne örüyorum. Çift yapıyorum. 3 tek 1 çift şeklinde 13 kere arttıracağım. 3 tek 1 çift. 13 kere arttıracağım. Sonda 3 tane sık iğnem kalacak arkadaşlar. Oraya kadar, şuraya kadar örüp geliyorum. Arttırmalarımı 3 tek 1 çift şeklinde yapacağım. 1 2 3 tek 1 çift. İçten ördüm arkadaşlar. Dönerek örüyoruz. Burada döndüm, geri döndüm. Şu formatı yakalamak için geri dönerek öreceğiz. Yani birleştirdikten sonra şimdi tekrar göstereceğim. 3 tek 1 çift yaptım 13.'yü. Burada 2 tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. 2 tek 1 çift yaparak ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bakın. Geriye dönüyoruz. Şimdi ön yüzden örmüş olacağım. Burada 14 tane arttırma yaptık. Dümdüz tam 5 sıra öreceğim arkadaşlar. 5 sıra dönerek öreceğim. Bu arada beyaz ipimle buradaki süslemeyi de yapalım. 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir delik atlıyorum. İkinci deliğe batıp sık iğne, yanına bir tane daha sıradakine, yani aynı süslemeyi yine yapıyorum. 3 4 5 bir tane atlıyorum, yan yana 2 sık iğne yapıyorum. 5 zincir, bir delik atlıyorum, yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Burada bir bütünlük oluşması için nasıl denk gelecek şu anda bilmiyorum arkadaşlar. Buraya kadar örüp geliyorum. Sona geldim. 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yine bir tane atlıyorum.
Yanındakine bir tane daha sık iğne yaptım. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. Yine 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıp hemen şu ilk başladığım yere sık iğne yaparak tamamlıyorum. Böyle bütünlük oluşturmaya çalıştım. İpimi kesiyorum. Şimdi sarı ipe tekrar söyleyeyim. Sarı iple 5 sıra daha dümdüz örüp geleceğim. Elbisemiz bu şekilde. Beş sıra dümdüz ördüm. Şimdi şurada ilmek kaydırma yaparken geçiş yapıyorum. Yine beyaz ipe. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Beyaz ipimi alttan yürüterek yine bir sıra öreceğim. İç taraftan örüyorum bakın. Geri dönerek ördüğümüz için bir içten bir dıştan örmüş oluyoruz. Şimdi bir sıra dümdüz örüyorum. Buraya kadar. Ördüm. Şimdi burada sarıya geçeceğim. Bu ipimi burada arkada, yani ön yüzde bırakıyorum, beyaz ipi. İlk sık iğneye arkadan tığımı geçirdim. Sarı ipi bu tarafa alıyorum. Beyazın içinden de geçirip sıkıştırdım. Bir zincir çekip dönüyorum. Bu sırada da arka lobdan yapacağız. Yani bakın, sık iğnenin arkasındaki kanada batıyoruz. Yani iki kanadına birden değil, tek kanadına batıyoruz. Blosundan üst sıralarda, buralarda yapmıştık arkadaşlar. Burada 69 tane sık iğnem var. 69 sık iğneye bu şekilde bir sıra öreceğim. Buraya kadar örüp geliyorum. Ördüm. Şimdi ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu sırada arttırma yapacağım yine. 4 tane öreceğim. 3 4 4 tek bir çift şeklinde 13 kere arttıracağım. 3 4 tek bir çift. Sıra sonunda 4 tane sık iğne kalıncaya kadar 4 tek bir çift şeklinde arttıralım. Toplam 13 tane olması gerekiyor arkadaşlar. Burada geri döndüğümüz için eksik batma ihtimaliniz olabilir. Onun için sık iğneleri sayın arkadaşlar. Şurada ilk başlarken atlarsanız veya sonda eksilebilir sık iğneleriniz. 69 sık iğnemiz vardı bir alt sırada. Şimdi 13 kere 4 tek bir çift yapacağım. Sonda 4 tane sık iğne kalacak. Oraya kadar örüp geliyorum. Burada 4 tane sık iğnem kaldı. 1 2 3 tane örüyorum bu kez. Çift yapıyorum. Yani toplam 14 tane arttırdık. Sayımız 83 sık iğneye çıktı. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekip döneceğim. Şimdi bu arada beyaz ile yaptığım süslemeyi burada da göstermek istiyorum. İpimi böyle çekiyorum ön tarafa. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane sık iğne yapıp 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir delik atlıyorum. Yanındakine batıp sık iğne, yanındakine bir daha sık iğne. Aynı yukarıda yaptığımız gibi 5 zincir, bir delik atlayıp arka arkaya 2 sık iğne.
5 zincir, bir delik atla, bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde buraya kadar, sona kadar tamamlayacağım arkadaşlar, geleceğim. Bakın buradan son zincirimi çektim. İlk başladığım sık iğnenin içine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipleri gizleyeceğim tabii ki. Bu süslemelerimiz arkadaşlar biraz böyle havalı duruyor. İsterseniz sonradan biraz ütü basabilirsiniz ya da böyle bu şekilde hafif havada da olabilir. Şimdi burada arttırma yapmıştık. Geri döndük. Bu sırada sayım 83 sık iğne oldu. 83 sık iğneyi arttırma yaptıktan sonra 83 sık iğneye ulaştık. Yine dönerek diğer sıralarda olduğu gibi 5 sıra daha döne döne, yani döne döne derken önce böyle öreceğiz, sonra geri döneceğiz, böyle öreceğiz. Böyle 5 sıra daha dönerek aynı şekilde tamamlayıp geleceğim. 5 sıra düz ördüm. Burada bir tanesi sökülmüş arkadaşlar. Şimdi beyaz ipe geçeceğim. Sarı ipimi artık kesiyorum. Kestim. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekip iplerimi sıkıştırıyorum. Dönüyorum. Beyaz ipimi buradan alttan gizleyeceğim. Aynı şekilde bir sıra daha beyaz iple örüp tamamlayacağım. Buraya gelirken de arkadaşlar sarı ipi de buradan yürüteceğim. Tamamladım. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip geriye dönüyorum. Yine ön lobdan arkadaşlar buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Yine ön halkalarından tek halkasından batarak yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum. 5 zincir, bir delik atla, ikincisine yan yana 2 sık iğne. Buraya kadar tamamlayacağım. Son zinciri çektim. Burada bir tane atlıyorum. Sıradakine sık iğne yapıp ilk yaptığım sık iğneye bağlıyorum. Bir zincir çekip kestim. Buralara çıt çıt dikeceğim ya da yapıştıracağım arkadaşlar. Ben yapıştırmayı düşünüyorum. İsterseniz silikon tabancanız yoksa dikebilirsiniz çıt çıtı. Bu süslemeleri de arkadaşlar böyle düzgün durmasını istiyorsanız ben ütüleyeceğim. Alt tarafı bakın düzgün duruyor. Ama buralar ön halkasına yapıldığı için böyle biraz havalı duruyor. Böyle de güzel oluyor aslında. Ama daha düzgün durmasını istiyorsanız buralara ütü yapacağım ben. Ütü yaptıktan sonra çıt çıtları yapıştırmasını göstereceğim, nasıl yapıştırdığımı. Şimdi ben ütüleyip geliyorum. İplerimi de temizledim zaten. Bunu da temizleyeceğim. Geleceğim. Bakın böyle. Şöyle nemli bir bezle önce düzeltiyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde.
Tabii ki arkasını da ılık bir ütüyle hafif hafif silikon tabancası ile yapıştırdıktan sonra geri dönüşü yok arkadaşlar. Yani yapıştırdım bir daha çıkmıyor. O yüzden çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Buraya ve şuraya çıt çıt dikeceğim. Yapıştıracağım. 3 tane. Önce yerlerini belirliyorum. Buraya yapacağım bakın. Çok fazla sıkmayın. Önce biraz böyle dursun. Zaten nokta halinde sıktığım için hemen kurumuyor. Sonra bastırın. Şimdi şuraya bu kısmını, yani bu parçasını bu tarafa yapıştırıyoruz. Silikonu tabii ki beklemeden yapıştırın arkadaşlar. Bir tane de buraya. Birkaç dakika sonra zaten soğuduğu zaman kesinlikle çıkmıyor. Bu parçayı birkaç dakika sonra kuruyacak ve yapıştıracağız. Kurumadan ilikleyeceğiz arkadaşlar. Kurumadan iliklemeyin. Şuralarda silikon parçaları kalmış olabilir. Diğer parçaya yapışır bu kez. O yüzden birkaç dakika bekledikten sonra çıt çıtlayabileceğiz. İyice kurudu. 5 dakika, 2-3 dakika bekledim. 5 dakika bile değil arkadaşlar. Böyle